Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması, ıspanaklı, çıtır çıtır börek tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su ve 1 çay kaşığı maya alıyorum. Maya eriyene kadar şöyle bir karıştırdıktan sonra içerisine 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Normalde bu tarifte dilerseniz maya kullanmadan da yapabilirsiniz. Ama ben az da olsa maya ekliyorum. Un ve tuzu ekledikten sonra önce kaşıkla hamuru toparlıyorum. Daha sonra elimle yaklaşık bir 4-5 dakika boyunca seri bir şekilde hamuru yoğuruyorum. Orta sertlikte ele yapışmayan bir hamur yoğuracağız. Hamurumuz artık hazır. Dilerseniz hamur yoğurma makinesinde de yoğurabilirsiniz. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı da böyle olmalı. Hiç beklemeden tezgahı biraz unladım. Hamuru biraz rulo yaptıktan sonra 20 eşit parçaya böleceğim. Daha sonra avucumun içerisinde yuvarlayıp bezelerimi hazırlayacağım. Bu arada bezeleri de tarttım. Her bir beze 50 gram civarı. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlayıp tezgahı unladıktan sonra tezgaha diziyorum ve yine hiç beklemeden ilk yapmış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Tezgahı biraz unladıktan sonra ilk yaptığım bezeyi tezgaha alıyorum ve servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Küçük bir oklavayla açıyorum. Dilerseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Zaten çok büyük açmayacağız. Bu arada sizlere bir püf noktası vermek istiyorum. Hamur açacağınız unun içerisine bir miktar nişasta eklerseniz hem hamurun kolay açılmasını sağlar hem de börekler çıtır çıtır ve çok lezzetli olur. Tüm yufkaları açtıktan sonra genişçe bir tepsinin içini biraz yağlıyorum. Daha sonra hazırladığım yufkaları sırasıyla tepsiye alıp her birinin üzerini güzelce yağlıyorum. Toplamda 200 gram eritip soğutmuş olduğum tereyağını kullanıyorum. Bu aşamada yağımızın sıcak olmaması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Eritip soğutalım. Daha sonra kullanalım. Şimdi yufkalarımızı yağlıyoruz. 10 tane yufkayı böyle yağlayarak üst üste alacağım. Daha sonra arasına bir gıda poşeti yerleştireceğim. Tekrardan geri kalan diğer 10 yufkayı da aynı şekilde hazırlayacağım. Yani 2 beze hazırlayacağız. Şimdi 10 tanesini yaptım. Hemen üzerine poşeti kapattım. Tekrardan diğer 10'unu da aynı şekilde hazırlıyorum. Tüm yufkaları aynı şekilde yağlayıp bitirdikten sonra üzerini sıkıca kapatacağım ve buzdolabında 1 saat kadar dinlendireceğim. Tereyağının donması gerekiyor. Yufkalar buzdolabında dinlenirken biz de hemen iç harcımızı hazırlayalım. Yarım kilogram ıspanağın yaprak kısmı. Ispanakları güzelce yıkadım, kuruttum. Daha sonra ince ince doğradım. Ispanağı yıkadıktan sonra mutlaka iyice süzdürelim, kurutalım. Eğer sulu kalırsa böreğimizi sulandırır. Buna dikkat edelim lütfen. Ispanağın üzerine bir büyük kase lor peyniri, küçük bir kase kaşar peyniri, 2 adet zeytinyağında kavurmuş olduğum kuru soğan, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekledim. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Daha sonra tüm bu malzemeleri güzelce karıştırmamız gerekiyor. Kaşıkla yapmak çok zor. Ben elimle böyle hafiften eze eze güzelce karıştırdım. Ben iç harcımı ıspanaklı ve peynirli olarak hazırladım. Sizler bu böreği dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Her türlüsü çok lezzetli oluyor. Sade peynirli, kıymalı, patatesli, pırasalı nasıl istiyorsanız yapabilirsiniz. Gerçekten efsane bir börek. İç harcım hazır. Şimdi hemen kenara alıyorum ve 1 saattir buzdolabında dinlenmiş olan yufkaları çıkartıp hemen açmaya başlıyorum. Yufkalarımızı 10'ar tane üst üste almıştık. 2 grup halinde hazırlamıştık. Şimdi hemen tezgahı biraz unluyorum ve ilk 10 tane yufkayı tezgaha alıyorum. Tezgaha alırken elimden kaydı. Hemen üzerine de biraz un serpiştireceğim. Önce elimle biraz büyüteceğim. Daha sonra da merdane yardımıyla çok fazla bastırmadan, zaten hamur yumuşak, hızlıca açılıyor. Merdane ile böyle hafif bastıra bastıra büyütebildiğimiz kadar dikdörtgen bir forma getirip büyüteceğiz.
Bu arada bu böreği dilerseniz akşamdan hazırlayıp sabahta pişirebilirsiniz. Akşamdan dilerseniz yufkalarınızı üst üste alıp yağladıktan sonra da bekletebilirsiniz. Ya da iç harcını yerleştirip sardıktan sonra da yine üzerine hava almayacak bir şekilde buzdolabına alıp orada da yine bekletebilirsiniz. Akşamdan hazırlamak kolaylık sağlıyor gerçekten. Şimdi yufkamı büyütebildiğim kadar büyüttüm. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra da ister 3'e, 4'e açtığınız yufkanın büyüklüğüne göre kesebilirsiniz. Ben 3'e böldüm. Yufkayı açarken ister istemez kenarlarında yamukluk olabilir. Hiç sorun değil. Onu bıçak ya da ruletle kestikten sonra böreğin içerisine alıp saralım. Ben de kestim. Şimdi iç harcımı hemen uç kısımlarına yerleştiriyorum. 1,5-2 yemek kaşığı kadar iç harcımı bolca yerleştirdim ve hemen sarmaya başlıyorum. Bu böreği yapmak gerçekten çok kolay. Bizi uğraştıracak tek kısmı şu, hani yufkaları tek tek açıyoruz ya, işte o kısım. O da zaten dakika tuttum çekim yaptığım halde. 20 dakikada hepsini açtım. Ben çekim yaptığım için uzun sürdü. Siz muhtemelen daha kısa sürede de yaparsınız. Tek uğraştıran kısmı orası. Onun dışında yapımı çok kolay. O kadar lezzetli oluyor ki zaten bir kere deneyin, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Favori böreğiniz olacak. Dediğim gibi ben ıspanaklı peynirli bir iç harcı hazırladım. Dilediğiniz iç harcıyla bu böreği yapabilirsiniz. İç harcını uç kısmına yerleştirdim ve yufkayı sardım. Sardıklarımı da pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdim. Şimdi üzerlerine sadece sıvı yağ sürüyorum. Başka hiçbir şey sürmüyorum. Daha sonra üzerine bir jilet, mutfakta kullandığımız jilet ya da bir keskin bıçakla çizikler attıktan sonra önceden ısınmış 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Benim fırınımda yaklaşık 40-45 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Pişirirken kontrollü olalım lütfen. Ve böreğimiz pişti. Lezzetini anlatamam. Tek kelimeyle muhteşem oldular. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek yapın. Sizlerin favori böreği olacak, iddia ediyorum. Yok böyle bir lezzet. Bu arada yufkaları açarken küçük bir detaydan söz etmiştim. Sadece unla açmıyoruz. Onun içerisine bir miktar nişasta ekliyoruz. Şöyle söyleyeyim. 3 yemek kaşığı una 1 yemek kaşığı kadar nişasta ekleyip karıştırın ve o karışımla yufkalarınızı açın, farkını görün. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere ıspanaklı, peynirli, çıtır çıtır el açması börek tarifi hazırladım. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.